Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte böyle daha sade model hasır şapka arayanlar için bu modeli çalışacağız. Yapımı oldukça kolay. Şapkamız için tam olarak 150 gram kadar kağıt ipliğe ihtiyacımız var. Ben çile halinde alıp daha sonra sardığım kağıt ipliği kullandım. Bu kağıt ipliği örmek için bir de 3,5 milim yün tığımıza ihtiyacımız olacak. Süsleme için artık detaylar size kalmış. Ben bir kurdale ile etrafını geçtim. Böyle bir model olsun istedim. Kurdalem parlak bir kurdale değil. Daha mat bir kurdale tercih ettim. Dokusu hafif ketenimsi. Bu şekilde kurdalelerin çok yakıştığını düşünüyorum kağıt iplikle buluşunca. Evet, malzemelerimiz bu kadar arkadaşlar. Şapkamızın ölçüleri baş kısmı 17 santim. Tek kısmındaki ölçüyü de hemen size vereyim. Buradaki kısımda ortalama olarak 6 santim. Tepe kısmından alt kısma kadar ortalama olarak 8,5 santim kadar. Detaylı bir şekilde videoda çok detaylı bir şekilde zaten bu ölçüleri ve sıra sayılarını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Yalnız bu ölçüleri alırken eğer şapkayı öreceğiniz kişi yanınızdaysa mutlaka şu kısmı bir kişinin kafasına ölçüsünü alın. Bir geçirin, bakın olmuş mu olmamış mı. Eğer küçük geldiyse bu kısımları daha arttırarak devam edebilirsiniz. Veya işte büyük geldiyse de şu an verdiğim bu şapka ölçü arkadaşlar standart mağazalarda satılan bir yetişkin şapka ölçüsü. Daha spor ve sade model isteyenler için bu şapkaya çalıştım. Şapka tariflerimiz ve yapım videoları gelecek. Daha öncesinde de kanalda anlatmıştım. Bu tariflere ulaşmak için ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abonelik ücretsiz. Videoları da beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüş ve önerileriniz olursa da yorumlarda bırakırsanız çok memnun olurum. Hadi buyurun o zaman şapka yapımına geçelim. Şapka yapımında sihirli halka yaparak başlıyorum. Bakın parmağıma bu şekilde ipliğimi dolandırıyorum. Tığımı geçiriyorum ve bir tane ilmek alıyorum. Bir ilmek daha. Şimdi sihirli halkamın içine 8 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Sihirli halkamı kapatıyorum. Çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. İpliğiniz kopabilir. Şimdi ilk sık iğnemin tepesine batıyorum. İlmek kaydırma yapıyorum. Yani üzerine almadan çıkıyorum. Şimdi ilmek belirleyici kullanacağız mutlaka. Sıralarımızın başlarını belli olması adına. Şimdi hemen yanındaki sık iğnenin tepesine batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. İlmek belirleyicimi hemen takıyorum. Bu noktada aynı deliğe çift batacağım. Bir tane sık iğne yapmıştım. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Böylelikle arttırma yaparak başlıyorum. Şimdi her bir sık iğnenin tepesine çift batacağım arkadaşlar. Yani 2 tane sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar her bir sık iğne tepesine çift batarak devam ediyorum. Ve 8 olan sık iğne sayımı burada 16 sık iğneye çıkartacağım. Evet, bu sıramın ikinci sıramı da bitirdim. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Sıra sonunda 16 sık iğne elde ettim. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen tekrar ilmek belirleyicimi sıranın başına takıyorum. Şimdi bu noktada bir sık iğne ördüm. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Yanındaki ilmeğe çift batıyorum. 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde bir tek, bir çift yaparak sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe 2 tane sık iğne birden. Sıra sonunda toplamda 24 sık iğneye ulaşacağım. 4. sıranın başından devam ediyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu noktada bir sık iğne ördükten sonra yanındaki ilmeği hemen bir tane arttırma yapıyorum. Yani çift batıyorum. Daha sonra yanındaki ilmeği bir sık iğne yapıyorum.
Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha. Ayrı ayrı 2 tane sık iğne yaptıktan sonra yanındaki ilmeğe çift batacağım. Yani arttırma yapacağım. Devam ediyorum. Yine 2 sık iğne ayrı ayrı örüyorum. Daha sonraki ilmeğe çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonunda bir tane ilmek kalana kadar 2 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yaparak devam ediyorum. Bakın son bir tane ilmek kaldı. Buna da tek bir tane sık iğne yapıyorum. Böylece başta da hatırlayın, tek bir tane sık iğne yapıp sonra arttırma yapmıştık. Burada da 2 sık iğne ör, bir arttırı sağlamış olduk. Bu şekilde yapmamızın nedeni arttırmaların üst üste denk gelmemesi için. Bir üst sıradan devam ediyorum. Bu sırada da arkadaşlar, yani bir önceki sırada da şöyle 1, 2, 3 ve 4. sırada da sıra sonunda 32 sık iğne elde ettik. Şimdi 5. sıradan devam ediyorum. 5. sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Ve sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda toplamda 32 olan sık iğne sayımı koruyacağım. 5. sırada düz sıralarımı tamamladım. 6. sıradan devam ediyorum. Hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. Yine sıranın başına ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu noktada 3 tane ayrı ayrı sık iğne yapacağım. İlkini yapmıştım. Bakın 1, 2, şimdi 3. sık iğne. Şimdi yanındaki ilmeğe arttırma yapıyorum. Çift batıyorum, yani çift sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. 3 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. 6. sıramı tamamladım. Şimdi 7. sıradan devam ediyorum. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve yine ilmek belirleyicimi buraya yerleştiriyorum. Başta bir tane sık iğne yapmıştım. Hemen yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha yapıyorum. 2 sık iğneden sonra gelen ilmeğe çift yapıyorum. Yani arttırma yapıyorum. 2 sık iğne birden yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne. Yanındaki ilmeğe bir sık iğne daha. 2, devam ediyorum. 3 ve 4. Ayrı ayrı 4 tane sık iğne yaptım. Şimdi yanında gelen ilmeğe çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Evet, 4 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Şimdi sıra sonunda 2 tane sık iğne kalana kadar bu şekilde ayrı ayrı 4 tane sık iğne yapıyorum. Ve gelen bir sonraki ilmeği de çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne birden yapıyorum. Evet, son 2 tane ilmek kalana kadar 4 sık iğne örelim ve bir tane arttırma yaparak devam edelim. Evet, bakın son 2 tane ilmeğim kaldı. Bunların da her birine birer tane sık iğne yapıyorum. Ve böylece 7. sıramda bitirmiş oluyorum. Hatırlayalım. Başta da 2 sık iğne yapmıştık. Daha sonra arttırma yapmıştık. Böylece bakın 1, 2, 3, 4. 4 sık iğne, bir arttırı da burada tamamlamış olduk. Bir sırada normal arttırma yaparak ilerliyoruz. Bir sırada da böyle bir başta bir sonda yaparak gidiyoruz. Bunun nedeni arkadaşlar, şapkamızın üst kısmındaki yuvarlak yapı oluşsun diye. Arttırmalar birbiri üzerine denk gelerek devam ederse altıgen bir yapıda oluşur. Bunu istemiyoruz. Evet, bakın 7. sırada da toplamda 48 sık iğne elde etmiş oldum. Şimdi 8. sıradan devam ediyorum. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum ve ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Şimdi bu noktada 5 sık iğne öreceğim ayrı ayrı. 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra gelen ilmeğe arttırma yapacağım. Yani çift sık iğne yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 5 sık iğne örelim. Bir tane arttırma yapalım. Sıra sonunda da toplamda 56 adet sık iğneye ulaşmış olmam gerekecek. 8. sıramı da tamamladım. Sıra sonunda 56 sık iğneye ulaştım. Şimdi hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve 9. sıramın başından devam ediyorum. Şimdi 9. sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Hiçbir arttırma işlemi yapmayacağım burada. Ve sıra sonunda yine 56 sık iğne sayımı koruyacağım. 10. sıradan devam ediyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi sıramın başına takıyorum.
Bu noktada ayrı ayrı 6 tane sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Daha sonra gelen ilmeğime bir tane arttırma yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 6 sık iğne öreceğim ve bir tane arttıracağım. Sıra sonunda 64 sık iğneye ulaşacağım. 11. sıradan devam ediyorum. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum ve sıra başına yine ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu noktada bir tane sık iğne yaptım. İkinci sık iğnemi yaptım. 3 ve 4. 4 sık iğne yaptıktan sonra bir tane arttırma yapıyorum. Yani çift batıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Bir yanındaki ilmeğe, ikinci sık iğnem, ayrı ayrı yapıyorum yine. 3 ve 4. Pardon, devam edeceğim. 4 5 6 ve 7. Bakın ne yaptık? Başta 2 4 tane sık iğne yaptım, bir tane artırma yaptım. Daha sonra da 7 tane sık iğne yaptım ayrı ayrı. Şimdi arttırma yapacağım. Yani aynı ilmeğe çift sık iğne yapıyorum. Şimdi sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar 7 tane ayrı ayrı sık iğne yapıp bir tane arttırma yapacağım. Bakın sıra sonuna doğru geldim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Bu 3 ilmeğe de ayrı ayrı birer tane sık iğne yaparak bu sıramı da tamamlıyorum. 11. sırada böylelikle sıra sonunda 72 adet sık iğne elde etmiş olacağım. Şimdi 12. sıradan devam ediyorum. Hemen bir tane sık iğnemi yapıyorum. Ve sıra başına yine ilmek belirleyicimi takıyorum. Bu noktada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıra sonunda toplamda 72 olan sık iğne sayımı bu sırada koruyacağım. 12. sıramı da tamamladım. Şimdi 13. sıradan devam ediyorum. Hemen ilk sık iğnemi yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi sıranın başına takıyorum. Burada 8 tane ayrı ayrı sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 6 7 ve 8. Daha sonraki gelen ilmeğe bir tane arttırma yapacağım. Yani çift sık iğne yapacağım. Bu şekilde sıra sonuna kadar 8 sık iğne örüp bir tane arttırma yapalım. Sıra sonunda toplamda 80 sık iğneye ulaşacağız. Evet, 13. sıramı da tamamladım. 14. sıramdan devam ediyorum. Sıranın başına hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi de yerleştiriyorum. Şimdi burada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Hiçbir arttırma işlemi yapmadan. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Ve sıra sonunda 80 olan sık iğne sayımı bu sırada koruyorum. 14. sıramı da tamamladım. Sıra sonunda 80 sık iğnemi de korudum. Şimdi 15. sıradan devam ediyorum. Hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Ve ilmek belirleyicimi sıranın başına yerleştiriyorum. Şimdi bu noktada bir sık iğne örmüştüm. Devam ediyorum. İkinci sık iğnemi yapıyorum. 3 ve 4. 4 sık iğne yaptıktan sonra hemen gelen ilmeğe bir tane arttırma yapıyorum. 4 sık iğne yaptım. Bir tane arttırma yaptım. Şimdi devam ediyorum. 9 tane sık iğne öreceğim. Ayrı ayrı. 2 3 4 Evet, 9 tane sık iğne ördüm ayrı ayrı. Şimdi daha sonra gelen ilk ilmeğe arttırma yapıyorum. Yani çift sık iğne yapıyorum. Şimdi bu şekilde sıra sonunda 5 tane ilmek kalana kadar 9 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum.
15. sıramda bakın son 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek kaldı. Şimdi bu 5 ilmeğe birden de ayrı ayrı birer tane sık iğne yapacağım. Ve böylelikle 15. sıramı da bitireceğim. Son sık iğnemi de yapıyorum. Ve 15. sıramı da bitiriyorum. Bu sırada da toplamda 88 adet sık iğne sayımıza ulaşıyoruz. Şimdi 15. sıramızla birlikte şapkamızın tepe kısmını bitirmiş olduk. Burada şapkamızın tepe kısmının ölçüsü 17 santime, ortalama 17 santime denk gelecek. Sizin şapkanızın tepe kısmındaki ölçüsü 17 santimden küçük veya büyük olduysa siz eğer küçük olduysa arttırmalarına devam edebilirsiniz. Büyük olduysa da 17 santim olduğu kısımdan sonra artık şapkanın duvar kısmını örmeye başlayabilirsiniz. Bu kısımda mutlaka şöyle arkadan bir buharlı ütüyle ütü yapalım. Ben de buharlı ütüyle bir arka kısmından ütüsünü yaptım. Şimdi arkadaşlar şapkamızın duvar kısmını örmeye başlayacağız. Bu noktada artık şapkamızın iç hacmini yuvarlaklaştırmaya başlayacağız. Çukurlaştırmaya başlayacağız. Düz bir şekilde her bir ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde örmeye başlıyoruz. 15. sıradan sonra 10 sıra düz ördüm arkadaşlar. Buradaki hemen santim olarak da size ölçüsünü vereyim. Bakın şöyle 15. sıradan sonra ortalama olarak yaklaşık bakın 5 sıra düz ördüm. Şimdi bu noktada şapkamızda bakın çukurlaşmaya başladı. Yalnız ben burada bir sıra daha arttırma gideceğim. Düz örgülerimin arasında. Bunu yapmamın nedeni de şu. Şapkamın kafaya yerleştirirken daha rahat bir şekilde yerleşmesi açısından biraz daha bir tık daha genişlesin. Daha sonra bir miktar daha düz öreceğiz. Şimdi bu noktada siz bu şapkayı kime örüyorsanız bu kısmını arkadaşlar o kişinin kafasına yerleştirerek ölçü alabilirsiniz. Ölçünüzü aldıktan sonra eğer uygun ve kafaya yerleşim sağlanıyorsa devam edin. Ama diyelim ki kafaya hiç yerleşmiyor. O zaman sökün arkadaşlar. 15. sıraya kadar sökün. 16. sırada bir sıra daha arttırma yapın ve düz örgülerinize öyle devam edin. Şimdi ben standart olan şapka ölçüsünde yapıyorum. Tepe kısmım 17 santimdi. Benim için yeterli. Şimdi yalnız bu noktada kafaya daha rahat yerleşebilmesi açısından bir sıra daha arttırma yapacağım. Düz örgülerimin o hemen hemen ortasına denk gelen kısımda arkadaşlar. Şimdi bu noktada 10 sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım arkadaşlar. Sıra sonuna kadar işlemi devam edeceğim. 15. sırada hatırlayalım 9 sık iğne örüp bir arttırmıştık. Şimdi bu noktada 10 sıra düz ördükten sonra 10 sık iğne öreceğim. Bir tane arttıracağım. Sıra sonuna kadar bu işlemimi devam edeceğim arkadaşlar. Bu sırada bakın son arttırmamı da yapıyorum. Ve bitirmiş oldum. 10 sık iğne ördüm. Bir tane arttırma yaptım. Ve toplamda 88 olan sık iğne sayımı 96'ya çıkardım. Şimdi arkadaşlar düz örgülere devam edeceğim. Birkaç sıra daha düz öreceğim. Birlikte örelim. Daha sonra devam edelim. Burada arttırma yaptıktan sonra arkadaşlar 1, 2, 3, 4 sıra daha düz ördüm. Hiçbir arttırma eksiltme yapmadan ve her bir sırada 96 olan sık iğne sayımı korudum. Şimdi bu şekilde kafa ölçüsü olarak, çukurluk olarak bu kadar yeterli arkadaşlar. Bakın tepe kısmımızın bitişi şurada bitirmiştik. Hatırlayalım. Bundan sonra düz örgülere başlamıştık. Oradan ölçüsünü verecek olursam şöyle şu şekilde ortalama olarak 8 santim buradaki çukurluğun ölçüsü. Dediğim gibi ördüğünüz kişinin kafa yapısına bakarak bu çukurluğu devam ettirebilirsiniz veya arttırabilirsiniz. Ben bir yetişkin için standart ölçü çalışıyorum arkadaşlar şu anda. Şimdi duvar kısmını çalıştıktan sonra şapkamızın artık telek kısmına başlayacağız. Bu noktada 1, 2 ayrı ayrı birer tane sık iğne ördüm. Yani 2 tane sık iğne ördüm. Şimdi bu noktada artırma yapacağım. Çift batacağım yani. Bu şekilde arkadaşlar 2 tek, 1 çift. Yani 2 tane ayrı ayrı sık iğne. Bir sonraki ilmeğe de çift sık iğne yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2 tek 1 çift yaparak sıra sonuna kadar geldim. Bakın bu sırada da toplamda
120 adet sık iğne elde ettik. Şöyle bir yandan da el ütüsü yapalım arkadaşlar. Terek kısmına geçtik. Artık şekillenmeye başlayacak. Şimdi burada arttırma yaptıktan sonra terek kısmımızda ikinci sıra olmuş oluyor. Bakın birinci sırada arttırma yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Bu noktada 2 sıra düz öreceğiz. Hiçbir arttırma yapmadan 2 sıra her bir ilmeğe bir sık iğne yapacağız. Ve sıra sonlarında 120 olan sık iğne sayımızı korumuş olacağız. 2 sıra düz ördükten sonra şapkamın terek kısmından yine devam ediyorum. Hemen bir sık iğne yapıyorum ve tekrar bakın ilmek belirleyici takıyorum. Bu noktada yine arttırma yapacağız arkadaşlar. Bir sık iğne ördüm. İkincisini örüyorum. 3 sık iğne ördüm. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tek bir çift yapıyoruz. Sıra sonuna kadar işlemleri tekrarlayacağım. Evet, terek kısmında arkadaşlar bakın 2 tek bir çift yaptım. Sonra 2 sıra düz ördüm. Şimdi 3 tek bir çift yapıp devam ediyorum. Evet arkadaşlar, en son 3 tek bir çift yapıyorduk hatırlarsanız. Ben o sıramı tamamladım. 3 sık iğne ördüm. Bir tane arttırdım. Sıra sonuna kadar devam ettim. Sıra sonunda 144 adet sık iğneye ulaştım. Şimdi 3 tek bir çift yaptıktan sonra 4 sıra düz ördüm arkadaşlar. Bakın şurası arttırma yaptığımız sıra. 1, 2, 3, 4. 4 sıra hiçbir arttırma, eksiltme yapmadan şapkamın tereğindeki bu kalan kısmı düz ördüm. Şimdi bu noktada terek kısmına böyle hafif buharlı ütüyle ütüleyeceğim. Daha sonra zaten artık bitireceğim. Bakın şu noktada ilmek belirleyicimi çıkartacağım. En son şöyle ilmek kaydırma yaparak bitireceğim. Sizler terek kısmının biraz daha uzun olmasını istiyorsanız düz sıralarınıza devam edebilirsiniz. Şimdi bu ipliğimi de şöyle arka kısımdan bir tığ yardımıyla veya iğne yardımıyla içerisinden gizleyeceğim. Terek kısmına bir buharlı ütü yapacağım. Daha sonra süsleme kısmından devam edelim. Evet, şimdi bu noktada şapkamı ben siyah bir kurdale ile kenarlarını süslemek istiyorum. Böyle sade ve minimal bir görüntü oluşsun istiyorum. Bu noktada silikonumuzu arkadaşlar şu kenarlarına sürerek giderseniz çok daha sağlıklı olur. Sadece bakın şu üst kısımdaki kenarlara sürüyorsunuz ve bu şekilde şapkanın burasından yapıştırma işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Evet, kurdale ile yapıştırma işlemini de tamamladım ve benim şapkam burada bitti arkadaşlar. Yine farklı tarz ve modellerde birçok hasır şapka yapımını sizlerle paylaşıyor olacağım. Kanala ücretsiz abone olabilirsiniz tarifleri kaçırmamak için. Bir başka tarif videosunda görüşmek üzere. Herkese keyifli çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.